Odamdaki adam pencereden düştü. Kasım 1953. Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaleti. Oldukça soğuk, karlar içinde bir akşam vakti. CIA'nin göl kenarındaki toplantı evinde 10 adam oturuyor. Birlikte yedikleri akşam yemekleri sona ermek üzere. İçkiler henüz masada, son lokmalar ağızlarda. Yoğun bir günün ardından yorgunlar ama iyi bir ekipler. Sohbet ediyor, birbirlerine tebessüm ediyor ve bir sonraki haftanın iş planını yapıyorlar. Masanın bir köşesinde oturan Sidney Gottlieb kalkıyor ve boşalan içki bardaklarını dolduruyor. Kimse dikkat etmiyor ona. Neden etsinler ki? Herkes için olağan bir akşam. Bu yüzden de rahatlar. Ama masada oturanlardan biri özellikle rahat. Güzel bir hafta geçirmiş. Verilen görevleri fazlasıyla yerine getirmiş bir adamın rahatlığı var üzerinde. 43 yaşında, evli ve 3 çocuk babası. Bir biyolog. Maryland'in güzel bir banliyosunda çocuklarıyla işten sonra bahçede vakit geçiren, hafta sonu barbekülerinin aranan ismi ve devletine inanan, işini ciddiye alan biri. Bardağını alıyor ve keyifle içkisini yudumluyor. Sohbet olağan akışında devam ediyor. O gece hiçbir şey fark etmeyecek. Ama Gottlieb onun içeceğine az önce haberi olmadan LSD koydu. Adamın adı Frank Olson'dı ve henüz farkında olmasa da çok karanlık bir gerçeğin içine çekilmişti. O masada oturan diğer adamlar, yani meslektaşları, daha da önemlisi arkadaşları, güvenerek birlikte çalıştığı insanlar kendisine ne yapıldığını biliyordu ve buna onay vermişlerdi. Bu karanlık gerçeği ve nedenini sadece kendisi bilmiyordu. Bu yabancı bir istihbarat servisinin işi değildi. Hizmet etmekten onur duyduğu bizzat kendi devletinin, kendi hayatını karartmasının başlangıcıydı. 9 gün sonra Frank Olson, Maryland'den kilometrelerce uzakta Manhattan'ın göbeğindeki Statler Oteli'nin 13. katından aşağı düştü. Resmi açıklama intihardı. Dosya sabahın erken saatlerinde hızla kapandı ve CIA o günün geri kalanına rutin olarak devam etti. Fakat gerçek hiçbir zaman bu kadar düz bir mantıkla ilerlemiyor. Özellikle de bir devlet çok büyük bir sırrı gömmüşse. ...1950 yılı. İkinci Dünya Savaşı 5 yıl önce sona ermişti. Avrupa'nın enkazı soğumuştu belki ama barış ortamı göründüğü kadar sağlam değildi. Eski müttefikler dünyayı yeniden iki ayrı bölüme ayırmıştı. Washington merkezli Batı dünyası ve Moskova merkezli Doğu bloğu. Bu iki güç arasındaki savaş artık Kore'de devam ediyordu. Amerikalı askerler cephede savaşıyor, ölüyor ve esir düşüyordu. Avrupa'dan Amerika'ya, hatta Avustralya'ya kadar sokaklar savaş karşıtı eylemlerle doluydu. Dünya yeni ve yıkıcı bir savaşın içindeydi yeniden. Cepheden gelen haberler Amerika için iç açıcı değildi belki ama Washington'ın asıl korkusu bu değildi. O yıl Kore'de yüzlerce Amerikalı asker esir düştü ve aylarca kamplarda kaldı. Sonra bir gün ansızın serbest bırakıldılar. Aileler heyecanla limanlarda bekliyordu. Her yerde bayraklar vardı. Büyük bir karşılama. Anne babalar ve sevgililer gözyaşları içindeydi. Ama bir şeyler yanlıştı. Geri dönen adamlar uğurladıkları evlatlarından, eşlerinden, kardeşlerinden farklıydı. Gözleri aynı değildi. Konuşmaları aynı değildi. Bazıları günler sonra kamera karşısına geçti. Kimsenin beklemediği bir şey yaptılar ve kendilerini savaşa gönderen Amerikan hükümetini suçladılar. Daha da ileriye giderek komünizmi savundular. İşledikleri savaş suçlarını itiraf ettiler ve bunları kağıda dökerek altına imzalarını attılar. İşkence altında değillerdi. Ailelerine, evlerine kavuşmuşlardı artık. Onları böyle konuşmaları için kimse zorlamıyordu. İnanarak söylüyorlardı. Ya da öyle görünüyorlardı. Washington bu görüntüleri defalarca izledi. Soğuk Savaş'ın en soğuk sorusu masadaydı artık. Sovyetler bu adamların zihinlerine nasıl girdi? Onları fiziksel olarak değil, içten içe nasıl kırdı da değiştirdi? Ve eğer onlar bunu yapabiliyorsa Amerika neden yapmasın? Bu fikir ciddi bir şekilde masadaydı artık. Ama bu fikrin kökleri Kore'den çok daha öncesine uzanıyor. Savaş bitmişti ama bazı şeyler bitmemişti. Nazi bilim insanları yargılanmak yerine Amerika'ya taşınmışlardı. Operasyon Paperclip adı verilen bir program kapsamında yüzlerce isim gizlice Amerika'ya getirildi. Roket mühendisleri, kimyagerler, biyologlar, büyük bir kısmı Nürnberg mahkemelerinde yargılanmalıydı ama burada değerli birer bilim adamı muamelesi gördüler.
Toplama kamplarında deney yapanlar insanları kobay olarak kullanan canilerdi ama Amerika'nın onlara ihtiyacı vardı. Operasyon Paperclip başka bir videonun konusu olacak. Kaçırmamak için bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsin. Kısacası bu miras CIA'ya devredildi. Ve 13 Nisan 1953'te CIA direktörü Allen Dulles bir belge imzaladı. Belgenin kod adı MK Ultra'ydı. İnsan belleği silinebilir miydi? Kişilik yeniden inşa edilebilir miydi? İnsanoğlu sorgusuz, itaatkar ve programlanabilir bir varlığa dönüştürülebilir miydi? Bu sorular artık felsefenin alanı değildi. Milyonlarca dolarlık bütçesi olan bir devlet projesiydi. Programın başına Sidney Gottlieb getirildi. Dışarıdan bakınca sıradan görünen biriydi Gottlieb. Bir ayağı aksıyordu, kekemeydi ve folk dansına merakı vardı. Evinde keçi besliyor, yoğurt yapıyor, meditasyondan asla vazgeçmiyordu. Ama ofisine girdiğinde bambaşka bir adam oluyordu. İnsan zihninin kimyasallarla, acıyla ve korkuyla yeniden yazılabileceğine gerçekten inanıyordu. Ve bu inancı onu dünyanın gördüğü en soğukkanlı teknokratlardan birine dönüştürdü. Langley'deki ofisinden yönettiği ağ çok geçmeden ülke geneline yayıldı. Harvard, Stanford, Columbia, McGill gibi ülkenin en prestijli üniversiteleri CIA fonuyla çalışıyordu. Akademisyenlerin bir kısmı kiminle çalıştığını bilmiyordu bile. Gottlieb'in kurduğu sistem çok katmanlıydı. Operation Midnight Climax adı verilen bir alt projede CIA'nin kiraladığı kadınlar sıradan vatandaşları güvenli evlere çekiyor, orada onlara habersizce ilaç veriliyor ve CIA ajanları tek taraflı aynaların arkasından izliyordu. Ne rıza vardı ne etik sınır. Gottlieb için bu küçük bir bedeldi sadece. Elindeki en güçlü araç LSD'ydi. İsviçreli kimyager Albert Hofmann'ın 1943'te tesadüfen keşfettiği bu madde, insan zihnini saatler içinde tanınmaz hale getirebiliyordu. CIA, maddenin üreticisi olan Sandoz ilaç şirketinden dünyadaki tüm LSD stoğunu satın aldı. Böylece kendilerinden başka kimsenin eline geçmeyecekti. Deneylerin tek elementi bu ilaç değildi elbette. Elektroşok, hipnoz, uyku yoksunluğu, bilinç kapatıcı ilaçlar. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde çalışan Dr. Donald Cameron, psikik sürüş adını verdiği yöntemle hastaların kişiliklerini silmeye çalışıyordu. Depresyon ve anksiyete tedavisi için başvuran insanlar haftalarca yüksek doz LSD'ye, yüzlerce elektroşoka ve saatlerce süren hipnoz seanslarına maruz kaldı. Bazıları kendini tanımayı bıraktı. Çocuklarının yüzünü bile hatırlayamadı. Denekler arasında mahkumlar da vardı. Psikiyatri hastaları, askerler, evsizler ve sokaktaki sıradan insanlar da. Çoğunun kendilerine ne yapıldığından haberi yoktu. Büyük kısmının bir derdi vardı ve iyileşmek için uzmanlara başvurmuş ve deneylerin ortasında bulmuştu kendini. Hiçbirinin rızası alınmamıştı. Çünkü bu programın kitabında rıza diye bir şey yoktu. MK Ultra zaman içinde bir istihbarat programının çok ötesine geçmişti. Devlet adeta bilimi insanın üstüne sürmüştü. Ve bu karanlık makinenin dişlilerinden biri de Maryland'deki Fort Detrick'te dışarıdan bakınca sıradan görünen bir biyologtu. Frank Olson. Ve henüz içinde bulunduğu şeyi tam olarak kavrayabilmiş değildi. Fort Detrick, Maryland'in küçük bir kasabasında etrafı çitlerle çevrili, sıradan görünen bir askeri üs. Dışarıdan bakınca her şey çok doğal. Ama içeride yürütülen araştırmalar, insanlığın daha önce gördüğü en karanlık bilimsel mirasın üzerine inşa edilmişti. Japonya'daki 731. birimde insanlar üzerinde yapılan deneylerin verileri savaş bitiminde kirli bir pazarlıkla buraya taşınmıştı. O verilerin nasıl elde edildiğini biliyorlardı ve yine de kullandılar. Frank Olson da işte burada çalışıyordu. Biyolojik savaş programının önemli bir parçasıydı. Kimyasal ve biyolojik silahlar alanında uzmandı. CIA ile birlikte çalışıyor ve Avrupa operasyonlarını takip ediyordu. Ama banliyödeki evine, ailesinin yanına döndüğünde bambaşka bir adam oluyordu. Akşam yemeklerinde çocuklarına şakalar yapardı. Hafta sonları onları beyzbol maçına götürürdü. Komşularla barbekü yapardı. Karısı Alice, kocasının işi hakkında fazla bir şey bilmezdi. Zaten bilmemesi gerekiyordu. Frank de bunu kabul etmişti. Devlet için çalışmak böyle bir şeydi. Bazı şeyler evde konuşulmazdı. Bu denge bir süre işe yaradı.
Olsen sistemin içindeydi ama sistemin bütününe hakim değildi. Gördükleri onu rahatsız etse de kendini kandırmayı iyi biliyordu. Yaptıkları şey Amerika'yı korumak içindi. Sovyetler de böyle yapıyordu. Belki de daha kötüsünü. Zaten savaş böyle bir şey değil miydi? Tüm benliğiyle bu fikre tutunmuştu. Ta ki Avrupa'ya gidene kadar. 1950'lerin başında Olsen, Avrupa'daki bazı operasyonları gözlemlemek için sahaya sürüldü. İngiltere ve Batı Almanya'da bulundu. Ama sorgulama merkezlerinde gördükleri şeyler Fort Detrich'teki çalışmalardan çok farklıydı. Orada her şey kağıt üzerindeydi. Ama burada gerçek insanlar vardı. Ve 1951'de Fransa'nın güneyindeki küçük bir kasabada Pont Saint-Esprit'te tuhaf bir şey oldu. Bir sabah kasabanın sakinleri aniden halüsinasyonlar görmeye başladı. Kimisi kendini yılanların kovaladığını sandı, kimisi çatıya tırmandı ve aşağı atladı. Bir adam kendini nehre bıraktı. 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi hastaneye kaldırıldı. Kasaba günlerce kaosa teslim oldu. Resmi açıklama gecikmeden geldi. Küflenmiş un, yani ergot zehirlenmesi. Yani doğal bir kaza. Ama yıllar sonra ortaya çıkan belgeler ve araştırmacı gazetecilerin bulguları bambaşka bir tabloyu ortaya koydu. Pont Saint-Esprit büyük ihtimalle doğal bir felaketten dolayı kaosa teslim olmamıştı. Kasabada kontrolsüz bir LSD deneyi yapılmış olması ihtimali çok büyüktü. CIA'in Fransız ortakları ile birlikte yürüttüğü bir saha testiydi yaşananlar. Frank Olsen da bu operasyonun yakınlarındaydı. Tam olarak ne gördüğünü bilmiyoruz. Ama döndükten sonra değiştiği konusunda tüm araştırmacılar hemfikir. Sessizleşti Frank Olsen. İçine kapandı. Alice kocasında tanımadığı bir şey fark etti. Bir uzaklık, bir ağırlık vardı tavırlarında. Sordu ne olduğunu ama yanıt alamadı hiçbir şekilde. Olsen konuşmuyordu. Meslektaşları da değişikliği gördü ama kimse sormadı. CIA dünyasında bazı sorular sorulmazdı çünkü. Olsen içinde yaşadığı bu şeyle yalnız başa çıkmaya çalışıyordu. Devletine inanan, işini ciddiye alan, ailesini seven bir adam için hiç kolay değildi yaşadığı. Çünkü şahit olduğu şeyler inandığı değerlerle örtüşmüyordu artık. Görevinden istifa etmeyi düşünüyordu. Ama içinde bulunduğu operasyonlardan ve gördüklerinden sonra MK Ultra'dan istifa etmek kolay değildi. Gottlieb de bunu biliyordu. Tüm ekip aynı şeyi düşünüyordu. Çünkü Olsen çok şey biliyordu. Hangi deneylerin yapıldığını, nerelerde, kimler üzerinde çalışıldığını. Pont Saint-Esprit'i de biliyordu ama muhtemelen çok daha fazlası vardı. Kasım 1953'teki o Maryland gecesinde Gottlieb'in Olsen'ın bardağına LSD koymasının arkasında sadece bilimsel bir merak yoktu. Olsen'ı test etmek istiyorlardı. Ne kadar kırılgandı, ne kadar tehlikeliydi ve cevabı çok geçmeden öğreneceklerdi. O gece Maryland kırsalındaki toplantı evinde neler yaşandığına biraz daha yakından bakalım. Gottlieb boşalan bardakları doldurdu. Olsen hiçbir şey fark etmeden içkisini yudumlamaya devam etti. Fakat yaklaşık 20 dakika sonra bir şeyler değişmeye başladı. Olsen'ın bakışları farklılaştı. Kesik kesik konuşmaya başladı. Ellerini kollarını nereye koyacağını bilemiyordu. Düşmemek için masanın kenarına tutunurken içkisini yudumlayan diğerleri şaşırmadan sanki bir gözlem yaparcasına Olsen'ı izliyordu. İşler planlandığı gibi gitmedi ama. Sabah olduğunda Gottlieb ekibi kısaca bilgilendirdi. Frank Olsen hiç beklenmedik bir reaksiyon göstermişti. Kendisine ne olduğunu asla tahmin edemeyen Olsen sonraki günler daha da kötüleşti. Evine dönmüştü ama uyuyamıyordu. Ofiste hiçbir işi yapamıyor, kimseyle konuşamıyordu. Bir şeyler söylemek istiyordu. Farkındaydı ters giden bir durum olduğunu ama doğru kelimeler çıkmıyordu ağzından. Karısı Alice de onun bu durumunun farkındaydı tabii ki. Derin ve karanlık bir boşluk görüyordu kocasının gözlerinde. Olsen artık istifa etmek istediğini açıkladı ailesine. Zaten ne iş yaptığını tam olarak bilmiyorlardı ama bundan sonra devlete hizmet etmek istemediğini söyledi. Gottlieb ve ekibi onu yakından gözlemlemeye devam ediyorlardı. Dengesizleştiğinin farkındalardı ve bu çok büyük bir problemdi. Çünkü dengesiz bir adam o güne kadar taşıdığı sırları da artık taşıyamayabilirdi. Ve Olsen dediğim gibi çok şey biliyordu. Sonunda bir karar aldılar ve Olsen'ı sözde bir psikiyatr ile görüşmeye ikna ettiler. En azından onu New York'a gönderirken resmi gerekçe olarak bunu söylediler. Olsen da kabul etti ancak gittiği yer sıradan bir psikiyatri kliniği değildi. Her adımda yanında bulunması için de CIA'in güvenilir elemanlarından Robert Lashbrook görevlendirildi. Evet, Olsen bir psikiyatr ile görüştü ama bu çok kısa bir görüşmeydi. Çünkü asıl mesele onun tedavi edilmesi değildi. 28 Kasım gecesine gelindiğinde
Manhattan'ın göbeğindeki Statler Oteli'nde Lashbrook ve Olsen aynı odayı paylaşıyordu. Gece geç saatlere kadar Olsen yine uyuyamadı. Odada ne konuşuldu, ne yaşandı maalesef bilemiyoruz. Çünkü Lashbrook bunu hiçbir zaman anlatmadı. Fakat bildiğimiz bir şey var. Gece yarısından sonra saat 2'de Lashbrook resepsiyonu aradı. "Odamdaki adam pencereden düştü," dedi soğuk bir ifadeyle. Dümdüzdü sesi. Titremiyor, paniklemiyor, üzülmüyordu. Sanki sıradan bir durumu bildiriyordu sadece. Polisler olay yerine vardığında Olsen'ın bedeni hala kaldırımdaydı. 13. kattan düşmüştü. Etrafında cam kırıkları vardı. Yaşamıyordu. Lashbrook ise polisler kendisini sorgularken kısa ve düz cevaplar verdi. "Olsen depresyondaydı," dedi. "Uyur gezerdi zaten," dedi. "Muhtemelen pencereye yürümüş, cama çarpmış ve düşmüştür. Ben sadece sese uyandım," dedi. Sabah saatlerinde resmi açıklama yayımlandı. İntihar. Dosya kapandı. Ailesi bilgilendirildi ve CIA o günün geri kalanında rutin işlerine devam etti. Ama o kaldırıma düşen sadece Frank Olsen'ın bedeni değildi. 20 yıl boyunca gün yüzüne çıkmayacak çok büyük bir sır da düşmüştü o gece pencereden. ...1975, Washington. Amerika'yı sarsan Watergate skandalının üzerinden 2 yıl geçmişti. Ve Amerikan halkı kendi devletine olan güvenini yitirmişti. Amerikan Başkanı Nixon istifa etmişti. Sokaklar gergindi. Kongre ise belki de güveni yeniden kazanmak için o güne kadar kapalı tutulan kapıları tek tek açmaya başlamıştı. Bu atmosferde Senato tarihi bir karar aldı ve CIA'nin yasa dışı faaliyetlerini araştırmak üzere özel bir komite kurdu. Komitenin başında Senatör Frank Church vardı ve bundan dolayı Church Komitesi olarak anıldılar. Ve bu komitenin sorularına cevap vermek zorunda kalan CIA ilk kez bazı şeyleri kabul etmek zorunda kaldı. Soruşturmalar sırasında birçok şey açığa çıktı ama kamuoyunu en çok meşgul eden MK Ultra'ydı. Tam bu noktada tarihin en büyük örtbas operasyonlarından biri de gün yüzüne çıktı. CIA Direktörü Richard Helms görevi bırakmadan önce emir vermişti. MK Ultra'ya ait tüm belgeler imha edilsin. 20 yıllık deneyin izleri silinmişti. Hangi üniversiteler işin içindeydi? Hangi hastanelerde yapıldı bu araştırma adı altındaki operasyonlar? Kimler etkilendi? Kaç denek, kaç ölüm? Hepsi yok edilmişti. Ama mükemmel temizlik diye bir şey yoktu. Muhasebe kayıtları silinememişti. Ve bu kayıtlar yüzlerce alt proje olduğunu, onlarca kurumun buna dahil olduğunu ve binlerce insanın denek olarak kullanıldığını ispatlıyordu. Rakamlar çok korkutucuydu. Kayıtlardaki satırlar ve sütunların arasında binlerce hayat vardı. Alice Olsen da bu haberleri televizyonda izledi. 22 yıl önce kendisine söylenenleri hiçbir zaman unutmamıştı. Kocası depresyondaydı ve bu nedenle ölmüştü. Alice de buna inanmıştı. Daha doğrusu inanmaktan başka bir şansı kalmamıştı. Ama şimdi televizyonlarda başka bir şey görüyordu. Batı Maryland'deki bir çalışma evinde bilgisi dışında kendisine LSD verilen ve daha sonra New York'taki otel odasından düşerek ölen bir ordu bilim insanından söz ediliyordu komitenin raporlarında. Kısa süre sonra Amerikan Başkanı Gerald Ford, Olsen ailesini Beyaz Saray'a davet etti. Onlardan bizzat özür diledi ve kayıpları için tazminat teklif etti. Aile $750.000 aldı. Dava resmi olarak ve tamamen kapanmıştı. Ama Frank Olsen'ın oğlu Eric için her şey daha yeni başlıyordu. Eric Olsen babasını kaybettiğinde 5 yaşındaydı. Büyürken ona anlatılan şey babasının hasta olduğu ve düşmesinin bir kaza yüzünden yaşandığıydı. Devlet de özür dilemişti, tazminat ödemişti ve mesele kapanmıştı. Ama Eric bunların hiçbirine inanmadı. Onlarca yıl boyunca belgeler topladı. Tanıklarla konuştu, avukatlarla çalıştı. Babasının son günlerini, o New York gecesini ve Lashbrook'un resepsiyonu aradığı o telefon görüşmesini defalarca inceledi. 1994 yılında da bir karar aldı ve babasının mezarını açtırdı. Bağımsız adli tıp uzmanlarından oluşan bir ekip otopsi yaptı. Ortaya çıkan raporda resmi açıklamayla çelişen tek bir bulgu vardı. Frank Olsen'ın kafatasında düşmeden önce oluşmuş künt bir travma izi. Bu da Frank Olsen'ın düşmeden ya da atlamadan önce vurulmuş olabileceği anlamına geliyordu. Birisi onu etkisiz hale getirmiş, sonra da pencereden atmış olabilirdi. Ve o gece o odada sadece 2 kişi vardı. Frank Olsen ve Robert Lashbrook. Lashbrook 2003'te öldü.
Ömrünün sonuna kadar o gece hakkında tek bir kelime bile etmedi. Cinayet mi? İntihar mı? Kaza mı? Soruşturma teknik olarak hala açık. Ama kimse yargılanmadı. Eric Olson bugün neredeyse 80 yaşında ve hala soruyor. O gece o otelde gerçekten ne oldu? Bu karanlık programın mimarı Sidney Gottlieb de 1999'da öldü. Hakkında hiçbir suçlama yapılmadı. Hiçbir soruşturma açılmadı. Emekliliğini Virginia'daki çiftliğinde keçi yetiştirerek ve meditasyon yaparak geçirdi. Hayatının son yıllarında birçok röportaj talebi olsa da kimseyle konuşmadı. Özür dilemedi, hesap vermedi. MK Ultra'nın belgelerinin %90'ı yok edilmişti. Gerçek veriler asla öğrenilemeyecek. Ama bilinen şu, 1977'de kongrede ifade veren CIA direktörü Stansfield Turner, programın varlığını resmen kabul etti. Devlet kendi vatandaşlarını kobay olarak kullanmıştı. Bunu itiraf etti ama özür dilemedi. Frank Olson bu hikayenin bir kurbanı ama aynı zamanda da bir ayna. Çünkü o bu kirli sistemin çarklarından biriydi. Ve belki de bir gün vicdanı artık bu sisteme uymayı reddetti. Bu yüzden de üzerinde deney yapılacak ve harcanabilecek tehlikeli bir unsur haline geldi. 1950'lerde bir insanın zihnine girmek için ilaçlar gerekiyordu. Habersiz, rızasız, zorla verilen ilaçlar. Bunu yapanlar bunun yasa dışı olduğunu biliyordu. Zaten bu yüzden gizliydi. Tüm belgeler imha edildi ve kimse hesap vermedi. Bugün aynı şeyi yapmak için bu kara ilaçlara gerek yok. Telefondan ya da bilgisayardan yaptığımız her arama, her tıklama, ekranda geçirilen her saniye kayıt altında. Neye gülüyoruz? Neye duraklıyoruz? Hangi başlığa kaç saniye bakıyoruz? Zihnimizin haritası çıkarılıyor. Ne zaman meraklıyız? Ne zaman öfkeliyiz? Hangi içeriğe ne kadar bağımlıyız? Ve bu harita davranışlarımızı şekillendirmek için kullanılıyor. 1953'te bunu kimse bilmiyordu ama 2026'da biliyoruz. Gottlieb'in o bardağa ilaç koyduğu geceyle bugün arasındaki mesafe sandığımızdan daha kısa. Peki sence devletler bu tür deneyleri gerçekten bitirdi mi? Ne düşündüğünü gerçekten çok merak ediyorum. Tartışmak için yorumlara yazabilirsin. Bu kanal tarihin görmezden geldiği kırılma anlarını anlatmak için var. Eğer tarihin bu yönü seni de rahatsız ediyorsa kırılma noktasında doğru yerdesin. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki kırılma noktasında görüşmek üzere.